Bugün size okulda öğretilen sanayi devrimi hikayesinin büyük bölümünün eksik ve hatta yanlış olduğunu söylemeliyim. Çünkü sanıldığı gibi buhar makinesi İngiltere'yi zenginleştirmedi. İngiltere önce yatırım yapabilecek kadar güvenli ve sermaye birikimine sahip bir ekonomi kurdu. Buhar makinesi işte o ortamda doğdu. Bize hep İngiltere'nin şanslı olduğu, topraklarının altında bolca kömür bulunduğu söylendi. Sonra James Watt adında zeki bir mühendisin çıkıp buhar makinesini icat ettiği, bacaların tüttüğü ve insanlığın bir anda modern çağa adım attığı öğretildi. Ancak rasyonel bir tarih okuması yaptığınızda bu teknolojik masalın koca bir yanılgı olduğunu görürsünüz. Sanayi devrimi sadece teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda hukuki ve ekonomik bir devrimdi. Buhar makinesi devrimin sebebi değil sonucuydu. Eğer mesele sadece icatlar olsaydı, matbaayı ve pusulayı yüzyıllar önce bulan Çin'in dünyayı sanayileştirmesi gerekirdi. Eğer mesele sadece kömür olsaydı, çok büyük kömür yataklarına sahip Fransa'nın ipi göğüslemesi lazımdı. Tek bir neden yoktu. Sanayi devrimi belki de tarihin en güçlü kurumsal teşvik sistemlerinden biriydi. Bu bölümde zenginliğin yer altındaki madenlerden değil, insanların geleceğe güvenerek yatırım yapmasını sağlayan teşvik sisteminden nasıl doğduğunu inceliyoruz. Kıta Avrupa'sında devletler kara sınırlarını korumak için çok büyük ordular beslemek zorundaydı. Devasa kara ordusu demek, halkı kolayca ezebilecek mutlak bir kral demekti. Ancak İngiltere bir adaydı. Bir kara ordusundan çok donanmaya ihtiyacı vardı. Donanma deniz ticaretini büyüttü. Deniz ticareti sadece mal taşımadı. Aynı zamanda serveti sarayın dışına çıkardı. Bu yeni servet soylulara rakip olacak yepyeni, zengin ve bağımsız bir tüccar sınıfı yarattı. Deirdre McCloskey gibi tarihçilerin altını çizdiği gibi tüccar artık aşağılanmıyordu, saygı duyulan biri haline gelmişti. Kralın vergi toplamak için bu zengin ve saygın tüccarlara ihtiyacı vardı. Tüccarlar ise vergilerinin karşılığında yönetimde söz hakkı istediler. Güç yavaş yavaş saraydan çıkıp parlamentoya kaymaya başladı. Coğrafya ticareti, ticaret ise bu yeni teşvik sistemini doğurmuştu. Artık elimizde ticaret ve güçlenen yeni bir sınıf vardı. Peki bu güç rakiplerde neden yoktu? Çin yüzyıllar boyunca teknolojide Avrupa'dan üstündü. Ancak sanayi devrimini yapamadı. Çünkü Çin'de devletin ve bürokrasinin onayı olmadan büyük ölçekli ticari dönüşümler üretmek çok daha zordu. Yeniliğin statükoyu bozmasından korkuluyordu. Peki ya Fransa? Fransa'nın mühendisleri ve kömürü vardı. Ancak Fransa'da ekonomi kralın ve loncaların tek elindeydi. İngiltere'de insanlar zengin olup siyaset üzerinde etkili olabiliyordu. Fransa'da ise siyaset üzerinde etkili olmanın yolu önce saraya yakın olmaktan geçiyordu. Fransız elitleri yeni bir şeyler üretmek yerine devletten kopardıkları ayrıcalıklarla rant peşinde koşuyordu. İngiltere'de ise başarısızlık serbestti. Bürokrasi zayıftı ve rekabet eden yüzlerce bağımsız girişimci vardı. Rakiplerin katı düzeni durağanlığı, İngiltere'nin dinamik teşvik sistemi ise yeniliği ödüllendiriyordu. Artık elimizde ticaret, saygı gören bir tüccar sınıfı ve rekabetçi bir ortam vardı. Ancak bu gücün yasal bir teşvik sistemine oturması gerekiyordu. 1688'deki şanlı devrim ile İngilizler, kralın yetkilerini budadılar. İlk kez büyük bir Avrupa monarşisi, kralın yetkilerini hukukla kalıcı biçimde sınırladı. İşte akademik iktisadın devreye girdiği yer burasıdır. Daron Acemoğlu ve Douglas North gibi iktisatçılara göre mülkiyet haklarının garanti altına alınması ekonomide güvenilir taahhüt yarattı. Eğer kralın kazandığınız paraya yarın el koymayacağından eminseniz risk alır ve yatırım yaparsınız. Bu güvenilir zemin olağanüstü bir finansal altyapıyı beraberinde getirdi. 1694'te Bank of England kuruldu. Bank of England yalnızca bir banka değildi. Devletin verdiği sözlere piyasanın güvenmesini sağlayan bir kurumdu. Artık yatırımcı bugün devlete verdiği paranın yarın keyfi biçimde yok olmayacağına inanabiliyordu. VOC yani Hollanda Doğu Hindistan şirketi sermayeyi organize etmişti.
İngiltere ise o sermayeyi üretime çevirdi. Hollanda paranın işletim sistemini yazdı, İngiltere ise onun üzerine dünyanın ilk sanayi uygulamasını kurdu. Artık elimizde 3 şey vardı: güven, sermaye ve ticaret. Ancak bunlar tek başına sanayiyi ateşlemeye yetmezdi. Makineleri çalıştıracak büyük bir iş gücüne ve pazara ihtiyaç vardı. Sanayi devriminin gizli kahramanı fabrika değil, tarlaydı. İngiltere'de tarım verimliliği eşi görülmemiş bir hızla arttı. Ortak tarım alanlarının çitle çevrilip özel mülkiyete geçmesiyle muazzam bir domino etkisi başladı. Daha fazla gıda, daha fazla nüfus, daha fazla şehir, daha fazla işçi ve daha büyük bir pazar. Elbette bu süreç köylerinden koparılan on binlerce insan için adil değildi. Ancak ekonomik sonuçları devasa oldu. Fabrikalar işçiyi icat etmedi. Tarımdaki verimlilik fabrikalara işçi sağladı. İşçi şehre inmişti. Ancak sanayiyi asıl ateşleyen şey kusursuz bir matematik denklemiydi. Avrupa'nın en yüksek işçi ücretleri ve dünyanın en ucuz kömürü aynı ülkedeydi. Bu durum insan emeğinin yerini alacak, o ucuz enerjiyi yakarak çalışacak makineler icat etmek için tarihin en büyük teşvikini yarattı. Ekonomi tarihçisi Robert Allen'a göre bu denklem, sanayi devriminin en güçlü ekonomik açıklamalarından biridir. Ancak bir makine üretmek kadar onu satabileceğiniz bir pazarın olması da gerekir. Nitekim Kenneth Pomeranz gibi tarihçiler, İngiltere'nin küresel kolonilere ve kaynaklara erişiminin bu süreci hızlandırdığını savunur. Geriye sadece bir kıvılcım kalmıştı: bilginin sır olmaktan çıkması. Kıta Avrupa'sında bilim kapalı kapılar ardındayken İngiltere'de sokağa inmişti. Joel Mocker bu dönemi sanayi aydınlanması olarak adlandırır. Fakat bilimi sanayiye çeviren asıl tetikleyici patent yasasıydı. Devlet mucide dedi ki, buluşunun tüm teknik detaylarını topluma açıkla. Buna karşılık sana bu icadın tekeli olma hakkını vereyim. İşte burada çok kritik bir eşik var. Patent sistemi ilk kez bilgiyi ekonomik değeri olan kamusal bir varlığa dönüştürdü. İnsanları bilgiyi gizlemek yerine paylaşmaya ekonomik olarak teşvik etti. Çünkü patent almak için buluşun nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla açıklamak zorundaydınız. Mucit yatırımının karşılığını garantilerken toplum bu yeni bilgiyi öğrenip üzerine yeni icatlar inşa ediyordu. İnsanlar sanayi devrimini genellikle James Watt'ın tek başına yaptığını sanır. Oysa Watt buhar makinesini sıfırdan icat etmedi. Thomas Newcomen'ın yıllar önce bulduğu ilkel motoru geliştirdi ve ekonomik hale getirdi. Kömürle demir eritmeyi başaran Abraham Darby, demiri işleyen Henry Cort, tekstili fabrikasyona dönüştüren Richard Arkwright ve demiryolu ağını kuran George Stephenson. Hepsi birbiriyle rekabet eden büyük bir teşvik sisteminin parçasıydı. Watt, bu mekanizmanın en büyük çarklarından biriydi. Ama saatin kendisi değildi. Büyük insanlar tarihi değiştirmez. Doğru sistemler büyük insanları üretir. Watt doğru bir teşvik ikliminin ürünüydü. O ekosistem olmasaydı Watt tarihte kaybolup giderdi. Ancak tarihte hiçbir devrim acısız olmaz. Makineler fabrikalara girdiğinde binlerce zanaatkar işsiz kaldı. Bu işçiler Luddite hareketi altında birleşip makineleri parçaladılar. Birçok Luddite aslında belirli makineleri değil, düşük ücret politikalarını ve kontrolsüz çalışma koşullarını protesto ediyordu. Ancak devlet eski düzeni korumak için teknolojiyi yasaklamadı. İşte burada iktisat tarihinin en sert gerçeklerinden biri karşımıza çıkar. 1776'da Adam Smith, rekabetin neden gerekli olduğunu ve bireysel çıkarların toplumsal refaha dönüşebileceğini anlattı. Schumpeter ise yaklaşık 150 yıl sonra rekabetin neden hiç durmadan eskiyi yok edip yeniyi doğurduğunu açıklayacak ve buna yaratıcı yıkım adını verecekti. Schumpeter'a göre kapitalizm insanlara şirketleri sonsuza kadar yaşamayı vaat etmez. Tam tersine başarısız olanların ölmesini garanti eder. Eğer bir devlet yeniliği yasaklarsa uzun vadede tüm ülkeyi fakirliğe mahkum eder. İngiltere'nin mucizesi bu acı verici yıkım sürecini hukuken serbest bırakmasıydı. Buhar makineleri çoktan müzelerde çürüdü.
Ancak o dönem kurulan teşvik sistemi bugün hala dünyayı yönetmeye devam ediyor. Bugün Nvidia, ASML ve SpaceX gibi şirketlere bakın. Dünyanın en değerli şirketlerinin neredeyse tamamı doğal kaynak zengini ülkelerden değil. Fikri mülkiyetin, sermaye piyasalarının, özerk üniversitelerin, risk sermayesinin ve hukukun üstünlüğünün güçlü olduğu teşvik ekosistemlerinden çıkıyor. Elbette başarılı inovasyon ekosistemleri yalnızca siyasi kurumlarla açıklanamaz. Devlet destekli temel araştırmalar ve girişimcilik kültürü de kritik rol oynar. Ancak bütün bunların verimli çalışabilmesi için güvenilir kurumlar ve öngörülebilir hukuk ortak zemini oluşturur. Buhar makinesi önemliydi. Kömür de önemliydi. Yüksek ücretler de, patentler de, bilim de, bankalarda, koloniler de. Ama bütün bunları birbirine bağlayan görünmez ağ, onları yöneten kurumsal teşvik sistemiydi. Sanayi devriminin gerçek icadı buhar makinesi değildi. Geleceğe güvenen insandı. Çünkü insanlar ancak emeğinin, fikrinin ve sermayesinin korunacağına inandığında risk alır. Buhar makinesi o güvenin içinden çıktı. Çünkü insanlar icat yapmaya karar vermez. Önce risk almaya karar verir. Risk ise ancak geleceğe güvenildiğinde alınır. İşte İngiltere'nin asıl icadı buydu. Burası Realist. Şüphe edin, merak edin ve kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.